Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda ev dekorasyonlarınıza şık bir sunum katacak olan en kolay lilyum çiçeğinin yapılışını anlatacağım. Çiçeğin yapılışında koton iplik ile 2,5 milimetre tığ kullanacağız. Çiçeğin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir, halkanın içerisine 14 tane ikili trabzan yapalım ve başlangıç zinciri ile birlikte toplam 15 tane ikili trabzan olmalı. ...15 ikili trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, alttaki 15 ilmeğin her birinin tepesine 2 tane ikili trabzan yaparak toplam 30 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan ve çift tek yaparak yan yana toplam 23 tane ikili trabzan yapalım. Başlangıç zinciri ile birlikte toplam 23 tane ikili trabzan yaptım ve en son tek trabzan yaptım. 5 zincir, önde görünen 2 ilmeğin içerisine kayma dikişi yapalım. En son tek yaptığımız için çift tek yaparak kalan trabzanları da yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Ve 3. sırada toplam 45 tane ikili trabzan yapmalıyız. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim ve arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Lilyum çiçeğinin ana gövdesini oluşturduktan sonra şimdi ortasındaki tomurcuk bölümünü yapalım. Yaklaşık 120 ya da 130 santimetre kadar ipi kestim arkadaşlar. İpim ince olduğu için 2 kat yaparak kullanacağım. Sizin ipiniz normal kalınlıkta ise şu anki yapmış olduğumuz işlemi yapmayabilirsiniz. 2'ye katladıktan sonra tekrar bir daha katlıyorum. Ve bu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi kordon çalışması yapacağız. Tam orta noktasından düğüm yapalım. Burayı sadece zincir yaparak da örebilirsiniz arkadaşlar. Ve yaklaşık 8-9 tane bu şekilde kordon çalışması yaparak sık iğne yapacağım. Toplam 10 tane sık iğneyi yaptıktan sonra tığda bekleyen ilmeği bu şekilde içinden çıkartalım ve bu iki parça ipi düğüm yaparak kalan parça ipleri keselim. Şimdi yeşil renk ile çiçeğin yapraklarını yapalım. Yaprağın yapılışı için 10 zincir yapalım. İkinci zincirin içerisine sık iğne. Sonraki zincirin içerisine yarım trabzan. Yan yana 2 tane ikili trabzan. Sonraki zincirin içerisine üçlü trabzan.
Yan yana 2 tane ikili trabzan. Sonraki zincirin içerisine yarım trabzan ve son zincirin içerisine 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne yapalım. Yaprağı çevirelim ve zincirlerin tepesine yarım trabzandan başlayarak alttaki trabzan sıralamasını tekrar edeceğiz. İlk zincirin tepesine yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan yan yana. Bir tane üçlü trabzan. Yan yana 2 tane ikili trabzan. Sonraki zincirin içerisine yarım trabzan ve son ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yapalım. İlk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesinden başlayarak 2 zincir boşluğuna gelene kadar alttaki tüm ilmeklerin tepesine bir tane sık iğne yapalım. Yan yana 10 tane sık iğne yapmış olduk. Zincir boşluğunun içerisine 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne yapalım. Sonraki zincir boşluğuna gelene kadar alttaki tüm ilmeklerin tepesine bir tane sık iğne yapmaya devam edelim. Zincir boşluğunun içerisine 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne. İlk ilmeğin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleme işlemini yapalım. Burada anlattığım tüm kurallara dikkat ederek toplam 2 tane yaprak oluşturalım arkadaşlar. Ve çiçeğin sapı için çöp ahşap şişin etrafını yeşil renk ile sardım. Yapmış olduğumuz sarı tomurcuğu bu ahşabın ucuna yapıştıralım. Tomurcuğu yapıştırdıktan sonra bunu tekrar sihirli halka boşluğundan itibaren ve tam orta noktada olacak şekilde yapıştırarak yuvarlak daireyi bu şekilde birleştireceğiz. Daha sonra da yapraklarını yapıştıracağız. Evet arkadaşlar, böylelikle çiçeğin de tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Kamera arkasında farklı renk kombinleriyle örmüş olduğum lilyum çiçeklerinin de görünümü bu şekilde. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın.